Evet Harun Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Harun Mehmet Özlü. Ne uzmanısınız hocam? Beyin ve sinir cerrahisi Beyin uzmanıyım. ve sinir cerrahisi uzmanısınız. Bugün bize o zaman bel fıdığından bahsedersiniz. Memnuniyetle. Bel fıdığı niye olur diye hemen ilk sorumu direkt sormak istiyorum. Bel fıtığı genelde yaşantımızdaki bozukluklara bağlı veya vücudumuzdaki yaşadığımız dejenerasyonlara bağlı olarak oluşuyor. Yani basit olarak bir şişmanlık, çok hamile kalma, sedanter bir yaşam, spor yapmama, bel ve sırt kaslarını, karın kaslarını güçlü tutmama gibi nedenlerle beyin cerrahisi kliniğinde en sık gördüğümüz şikayetlerle bize gelen hastaların şikayetlerini oluşturan bir durum. Ya da genelde en çok böyle ayağa kalkıyor, ayakkabısını bağlayacak böyle kalıyor. Aynen. Doğrulamıyor. Aynen öyle. Bu şekilde direkt hastaneye Çok karga yanlış tulumba bir pozisyon. götürüyorlar. Evet, evet. O şekilde kalıyorlar. Ama mesela, yani bu mesela söylediğiniz tip hastaların daha çok uğradığı bir durum mu, yoksa benim normalde ben çok spor yapıyorum, gayet de sağlıklı bir yaşam tarzım var diye düşünüyorum, neyse. Aynı şekilde aynı yanlış ayakkabı bağlamayla da bende de olabilecek bir şeyden mi Aynı şekilde, bahsediyoruz? evet, olabilir. Ya da işte bir ağırlığı kaldırırken dizlerimizi kırmadan yere Kırmadan. eğilmek falan gibi şeylerden Evet. mi bahsediyoruz? Aynı şekilde olabilir. Yani sadece bu şişman hastalara, spor yapmayan hastalara özgü bir rahatsızlık değil. Ters bir hareket, gece yattınız, sabah kalkıyorsunuz, ters bir şekilde, hızlı bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde kalksanız dahi yapısal olarak bir dejenerasyon varsa bu fıtığı oluşturan yapılarda o anda da olabilirsiniz. Değil mi? Sporcularda da çok sık Evet, rastlanan evet, bir Ağır spor değil mi? yapanlarda mutlaka. Sırf bu sporcu sağlığıyla, bel fıdığıyla, şununla bununla ilgilenen ortopedistler de var. Var. Futbol oynayanlar, Özellikle halterciler, futbolcularda, haltercilerde güreşçiler. zaten Çünkü kesin ağırlığın oluyor. altına girdikleri için ne kadar kendilerini korumaya çalışsalar da, kas yapıları ne kadar iyi de olsa maalesef uzun süre bunu yaptıkları için bunu görmek mümkün. Peki. Ama mesela çok böyle çok kolay olduğunu düşünüyorum ben bu arada bu tip ağrılarında. Sadece bel fıtığından bahsetmiyoruz ama her türlü sırt, bel, omurilikten kaynaklı ağrılardan bahsediyoruz, değil mi? Yani Yanlış bu mıyım? bel ağrılarının çok büyük bir kısmı bel fıtığına bağlı değil aslında. Ben mesela yanlışım varsa beni düzeltin tabii ki. Yani ben böyle zamanında çok belinden, sırtından ağrıları, hatta böyle boynuna, omzuna ağrısı çıkan bir insanın doktora gittiği zaman işte atıyorum çok basit sorularda, yani çok kötü anlamda söylemiyorum, çok basit sorularla sorunun ne olduğu bulunduğu zamanlar diyorum. Mesela erkeklerde genelde galiba cüzdanını işte arka cebine koymak bile, bazen sürekli olarak o şekilde oturmak bile. Çünkü cüzdanını koyduğu yer aslında omurilikten çıkıp bacağa dağılan sinirlerin birleşik noktasında, siyatik sinirin başlangıç noktası. Siyatik Dolayısıyla cüzdanı biraz da şişkinse, herhalde ondan bahsediyorsun. Vay be. O tabii ki uzun süre oturmada sinir üstüne bası yapıyor. Hı hı. Ağrı, kalça ağrısı veya uyuşukluğa neden oluyor ama bel fıtığı ağrıları genelde istirahatte de olan, belden daha ziyade kalçadan parmak ucuna kadar yayılan ağrılar. Ve istirahatte bir miktar azaltıyorsunuz fakat geçiremiyorsunuz. Özel yaşantınızı, sosyal yaşantınızı veya mesleki yaşantınızı etkilemeye başlıyor. Çalışıyorsanız işe gidememeye Mesela başlıyorsunuz. siyatikle aynı şeyden mi Halk bahsediyoruz? arasında aynı şekilde söyleniyor ama tam olarak değil. En sık gördüğümüz bel fıtığı noktasına binaen o söyleniyor. Siyatik sinir bası olduğu için. Ama birebir aynı değil tabii. Peki hemen sorayım o zaman. Bel fıdığının belirtileri nelerdir hocam? Bel fıtığının belirtileri çok fazla değil aslında ama vurucu Sayalım. belirtiler bunlar. Kalçadan ayak ucuna kadar yayılan şiddetli bir ağrı. Her iki bacak mı yoksa Her Halk ikisi de arası- olabilir. Tamamen bel fıtığının tabiatına bağlı. Eğer tek taraftan çıkmış ve sadece diyelim ki sağ bacağınıza giden bir sinir köküne basıyorsa bulguların sağ bacakta oluyor. Bunun yanında uyuşukluk, karıncalanma Halk arasında siyatik dediğimiz şeyle bu aynı mıdır? gibi Gibi. diyebiliriz. Hastalarımız zaten bende siyatalji var ya da siyatik var diye Evet. çoğu zaman bize Değil mi? gelirler. Öyle gelirler. Bunun arkasından da başlayan kas gücü zafiyetleri, güçsüzlükler, idrar tutamama gibi, büyük abdest tutamama gibi Eyvah, şikayetlerle geliyorlar. erkeklerde de dahil olmak üzere kadınlarda daha Erkeklerde kolay de ama. evet. Ayrıyeten de tabii erkeklerde impotans dediğimiz işte erektil hale geçememe durumları da oluyor. Çok ilerlemiş bel fıtıklarında ama. Peki böyle ağrılarımız var, bulgularımız var. Size geldik. Tabii ki hastaneye gittiğimizde veya olduğumuzda direkt ortopedi ve travmatoloji uzmanına yönlendiriyorlar. Peki tanıyı koymak için neler yapıyorsunuz? Ne kadar zamanda tanı konuyor? Çünkü bel fıtığı o ağrı veya uyuşmayı da bir an önce tedavi ettirmek istiyor kişi. Öncelikle şu, her zaman ayrıntılı bir nörolojik muayene. Hastanın şikayeti bununla uyumlu olan bir nörolojik muayenesi var mı yok mu? Varsa ondan sonra sizin tanınızı destekleyecek
ve durumu ortaya koyacak altın standardımız MR. Herkes tarafından biliniyor zaten. Ondan sonraki aşamamız, hasta geldi, nörolojik muayenesini yaptık, tanımızı koyduk. Bir ilaç tedavisi deniyoruz hastaya. En az 1-2 ay kadar. Bununla beraber hasta rahatlıyorsa takip ediyoruz sadece. Rahatladı ama tam istediği noktada değiliz. O zaman hayat standardını değiştirmeye çalışıyoruz. Ne gibi? Çok kiloluysa kilo vermesini istiyoruz. Sedanter bir yaşantısı var, hiç hareket etmiyorsa egzersiz ya da spora yönlendiriyoruz. Bununla da olmadı fizik tedavi. Bununla işi toparlayabildiysek sadece takip ediyoruz hastamızı. Bunlar şikayetlerinde hiçbir gerileme olmadıysa, ek bazı şeyler başladıysa, kas güçsüzlüğü gibi, o zaman hastamıza önerdiğimiz şey ameliyat. Ama bu ameliyat da yani herkesin gözünü korkutan bir ameliyat. Ameliyat dediğiniz zaman herkesin bir dünyası kararıyor bir anda. Fakat bize bu şikayetlerle gelen hastaların zaten %80-85 kadarına biz ameliyat diyoruz. Geri kalanı bu biraz önce söylediğim şeylerle zaten rahatlıyor. Yani belini kolla. Eskiler kuşak sararlardı bellerine. Hani onu koruyup Gibi. kollamak için Çünkü- ağır bir şey kaldırmazlar veya bunu engelleyecek şeyler. Çelik korseler falan var değil mi? Evet. Ya onları da kullanıyoruz. Ya mesela hasta halk arasında cereyanda kaldım, soğuk yedim. Yel Onda da yedim bel derler, ağrısı oluyor. değil mi? Yel vurdu derler. Evet. O yeli yiyince sağlam şey olursun. Kasların spazmına bağlı. Bel ağrısı Kas oluyor. spazmı. Acaba fıtık olmasın diye bize geliyor ama dediğim gibi %80-85'ini zaten ameliyatlık bir fıtığı olmuyor. Mesela hastaların en yani çoğumuz biz hastaların tabii ki yani siz karşı tarafta olduğunuz için öyle söyleyeyim. Yani bizim mesela sabit bir fikrimiz var ki yani böyle bazı rahatsızlıklar tedavi ile ya da işte fizik tedaviyle falan geçirilebilir gibi geliyor ya da ağrı kesiciyle ya da böyle alternatif tıp çözümleri falan da var. Siz de duymuşsunuzdur. Ne olduğu belli olmayan bana sorarsanız o kadar da böyle alternatif tıp İsimlerini dışında- telaffuz etmeyelim. Aynen evet. Ne olduğu belli olmayan sıvılar mesela su diyorlar mesela kendince. Neyse Balık önemli değil diyebiliriz. burada sonuçta. Bir şey enjekte ederek mesela ağrının geçmesini belli bir süre için sağlayan insanlar da olduğu için biz normalde hastalar olarak ameliyat dediğinizde siz ya hani tedavi etmeye üşendi ameliyat edeyim keseyim iyileşsin diye Doktora her gittiğimizde direkt bize ameliyat diyor gibi Ha, bir şey bravo, var. aynen öyle. Tamam peki ben şimdi siz söylediğiniz anladım. Mutlaka ameliyat olmanız gereken durumlar da vardır tabii ki diyorsunuz. Ne kadar sonra iyileşeceğim ben peki? Yani benim normalde mesela hayatımı, sosyal hayatımı ya da iş hayatımı ne kadar süre etkileyecek bu? Şöyle şimdi ameliyat ettikten sonraki 6. saatte hastaları genelde ayağa kaldırıyoruz Hep biz. bu cevaplar. 6 saat. Bana 6 ay sonra, 6 ay Yo, boyunca az sanki önce böyle de- 6 ay sonra. Evet farkındayım. Değil mi? Sürekli Bir süreler, kere 2 evet. saat falan duymuştum. Aynen. 2 hafta mı, 2 ay mı falan O derken kadar şimdi yani 6 saat oldu. insanlarımızın gözünün korktuğu kadar bir durum değil aslında ameliyat olmak. Bu açık cerrahi Kapalı, değil evet, ama aynen. herhalde değil mi? Mikro Kapalı cerrahi, endoskopik, mikroskopik endoskop, cerrahiden bahsediyoruz. Tabii. Yani artık standardımız o oldu zaten. 6. saatte ayağa kaldırdıktan sonra bir gün sonra taburcu ediyoruz. Aynı gece bir gece genelde tutmak istiyoruz hastayı çünkü genel anestezi alıyor. Ona bağlı bulantısı vesaire gibi şeyler olmasın diye elimizin altında olsun, gözetimimizde olsun diye. Yani o da narkoz aldı diye tutuyorsunuz. Yoksa sizin yaptığınız endoskopik cerrahiden bir şey olacağı yok adama. Evet. Yani narkoz aldı. Bundan sonra hani narkozdan herhangi bir şey olmasın falan diye gözetim altında kalsın. Bir gün sonra taburcu oluyor. Çok ağır bir iş yapmıyorsa 15 gün kadar ev istirahati veriyoruz. Yatak istirahati değil ama. Ev istirahati. Yani sürekli yat, hiç ayağa kalkma, aman hiç şunu yapma vesaire gibi bir şeyimiz yok. Evde istirahat ediyor. Çok ağır bir iş yapmıyorsa da 15 gün sonra mesleğine dönüyor. Ağır bir iş yapıyorsa, inşaat işçiliği gibi ya da işte bir kabinde çalışıyorsa, sürekli ayakta kalma ihtiyacı gerektiren bir mesleği varsa onu bir aya kadar uzatabiliyoruz. Kabin dediğiniz için söylüyorum normalde böyle hosteslerin falan başına gelen bir Hosteslerin, rahatsızlık. bizim ameliyathane çalışanların sürekli ayakta kalıyorsunuz çünkü gibi meslektekilere bir ay kadar bir nekaat dönemi öneriyoruz. Hem oradaki iyileşmeyi tam olarak sağlamak için. Kesin bir çözüm mü veriyorsunuz peki? Bu kesin bir daha tekrarlayacak bir şey mi oluyor sonra? Şimdi bu Aynı noktada değil ama başka bir noktada oluyor. genel olarak bir oran vermek çok doğru değil aslında. Şimdi genel oran %3 ila 5 tekrarlama şansı ya da şanssızlığı var bu hastaların. Ama hastaya göre düşünmek lazım. Diyelim ki hastamız bir inşaat işçisi. Çok ağır bir iş ortamı var. Buna bağlı bel fıtığı oldu. Gerekli şartlar oluştuğu için de ameliyat ettiniz. Şimdi bu hastaya senin tekrarlama şansın %3 ila 5 arasında değişir demek çok da doğru değil.
eğer mesleğini bırakmayacaksın. Bence ona bir rapor vermek lazım. Demek lazım ki usta başına söyle bundan sonra sen ağır kaldırmayacaksın, masa başı Yani işler ustabaşı ya yapacaksın da- falan demek lazım. ustabaşı ya da yani bunları patronu da kabul tavsiye ederse. etmek lazım. Zaten öyle bir şansları da var aslında hastalarımız. Biz onları da yönlendiriyoruz. Yani bir iş yeri hekimine başvurduğunda ameliyat oldun, benim departmanımın değişmesi lazım gibi Evet. bir durumda söz konusu. Rapor veriyorsunuz değil mi hocam onunla ilgili Tabii. öyle? Yani şu işlerde çalışması Çalışma- bizim açımızdan sakıncalı. Sakıncalı diye. Şimdi bu inşaat işçisi üzerinden gidelim. Yani ona tekrarlama şansın hiç yok demek çok doğru değil. Aşırı kilolu bir hasta. 2., 3., 6. ayda kontrollere geldiğinde hala aynı kiloda. Bir de benim ağrılarım olur mu, tekrarlar mı diye iyice kendini yatağa bağımlı yapıp da daha da çok kilo almışsın. Bu da Tabii, doğru %3-5'in söylüyorsun. içine Yani direkt daha giriyor. önceki Ama bel zaten fıtığı kilo olma falan- sebeplerinden korunması lazım bundan sonra. Kesinlikle. Bak yanlış yaptın böyle oldu. Bundan sonra bel fıtığından seni kurtardım ama sürekli zırt pırtta bu ameliyatı yapmamamız gerekiyor. Onun için artık bundan sonra akıllı ol. Çünkü mükerrer kere yaptığınızda ikinci ya da üçüncü kez yine aynı noktadan bel fıtığı ameliyatı olduğunda bu sefer yaptığınız ameliyatın tekniği değişiyor. Yine hastalarımız çok çekindi o platin takılması, işte vida takılması gibi Daha komplike olmaya daha başlıyor komplike, ameliyat. daha uzun süren, hasta için biraz daha eziyetli, cerrah için de için de aynı biraz daha şekilde. zor olan bir ameliyata gidiyor hasta. O zaman ne yapalım Burcu? Ameliyattan korkmayalım. Çünkü baksana 2 saat 6 saat sonra ayağa kalkıyorsun ama bunu da alışkanlık haline getirmeyelim. Çünkü işler giderek karışmaya başlıyor. Aynen öyle. Değil mi? Ama yani şöyle bir şey söyleyelim. Ameliyat safhasına zaten hiç getirmeyelim yani mümkünse ama geldikten sonra da en Mümkünse azından evet. korkmayalım ve çekinmeyelim mi? Mümkünse. Söylüyoruz. İşiniz zor gerçekten. Ben anlıyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz Ben çok geldiğiniz teşekkür için ederim, efendim. Sağ olun. Efendim Harun Mehmet Özlü Bey'in ve sinir cerrahisi uzmanı birlikte olduk. Bel fıtığını konuştuk. Bel fıtığından korkmayın diyoruz ama Korkarsanız da ameliyattan çözüm var korkmayın diyoruz, diyoruz. aynen Evet, çözüm kesinlikle var ama bunu da alışkanlık haline getirmemek lazım. Programımız devam ediyor.